Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda altın ve gümüşe bakacağız ve onların grafiğini inceleyeceğiz. Hemen şöyle uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi yorumumuz ve düşüncelerimiz, kendi analizlerimizdir. Hemen grafiğimizi açıyoruz. Aylıkta bazı al işaretleri, al sinyalleri bekliyorduk ve artık geldi. Birinci mesela MACD'den burada al sinyali geldi. Hem de aylık bazda al sinyali geldi. Daha önce böyle bir al sinyali geldiğinde güzel bir trend başlatmıştı ve yukarı doğru bir hareket gelmişti. Yine buradan böyle yukarı doğru güzel bir hareket bekliyoruz arkadaşlar. Şu an aylıkta al sinyali geldiği için düşüşler alım fırsatı olarak görüyoruz. Buna ilave olarak da bulutun üzerinde aylık bazda bakın aylıkta bulutun üzerinde olduğunu görüyorsunuz ve bu da yine güzel bir al sinyali ve bir boğa sinyali oluyor bizim için. Trendin devam edeceğini söylüyor. Ve desteği bakın nereden almış? Bulut desteğinden almış ve yoluna devam ettiğini görüyoruz. Burada biz trendin var olduğunu görüyoruz yukarı yönlü. Haftalık bakalım. Haftalıkta yine bulutun üzerine bakın birinci sefer kalamıyor ama ikinci sefer kaldığında 4 haftalık burada bir kapanış geliyor. Bu da güzel bir işaret bizim için. Yine burada bakın şöyle bunu kapatalım. Bu kısmı tamamladığında şuradan ilk red diyeceği bölge 2075 civarı. Yani şöyle desteğe doğru bazı satıcılar gelebilir. Ve burayı kılıp burada kalıcı olması lazım. Şu bölgede kalıcı olması lazım ve buradan sonra daha yukarı artık gidebilir deriz. Ve bunun hedefi de 2518 ortalama bir fiyat olacaktır bu seviyeye gelmesi beklentilerimiz içerisinde. Ve haftalıkta MACD yine al sinyali ürettiğini görüyoruz. Burada hemen SAT'a yaklaştı ama tekrar bir ala döndüğünü görüyoruz. Ve güzel bir şekilde sinyaller al olarak ve trend de yukarı olarak bizi karşılıyor. Güzel bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyoruz. Altının daha yukarı hedeflerinin var olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada büyük bir çanak var. Bu çanağı tamamlayıp tamamlayamayacağını bilemiyoruz ama biz yakın vadeye bakacağız. Yakın vadede burada bir çanak var. Eğer burası bir fincan, kulp ya da bir toboya dönerse bakın şöyle. İlk önce burada bir fincan, kulp var. Şimdi bu kırılırsa yine buradan yukarı doğru bir hareket gelir. Ama şöyle bir tobo düşünürseniz burası baş ve bu omzu yukarıda yapmak isteyebilir. Bu omzu yukarıda yaparsa böyle bir kırılım gelirse o zaman işte bu hedefimize ulaşmış olur. Her zaman tobo şöyle işte böyle bu şekilde olmayabiliyor. Bazen yatay oluyor yani bu şekilde bir baş ve diğer omuz da yukarı doğru yapıyor ve kırıldığında daha sert kırılıyor. Bunu şöyle çizip görebilirsiniz. Yani bu şekilde bir omuz bir baş. Burası da bir tobo. Bunu mesela Türk Hava Yolları'nda görebilirsiniz. Şimdi onun örneğini biraz sonra göstereceğim size. Nasıl olacağını. Şöyle hemen bunları bir kaldıralım. Bu analiz bittikten sonra onun örneğini inceleyebiliriz. Nasıl olduğunu daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Peki şimdi burada bir tobo hedefi var ve burada trend yukarı yön geliyor. Güzel. Desteklerimiz altta şöyle trend desteği var. Burada da dirençlerimizle karşılaşabiliriz. Burada sorun yok. Peki gümüşe bakalım. Gümüş, evet, gümüşte de güzel bir gördüğünüz gibi kırılım geldi. Çok güzel bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz. Şöyle biz aylık bazda bakalım önce. Bakın burada bir al geldi. Tam nokta atışı beklediğimiz yerden bir al geldi arkadaşlar. Bakın şuradan bir al geldi. Ve buradan yukarı doğru tıpkı önceki sefer bakın şurada şu bölümde olduğu gibi buradan yukarı doğru artık biz bir fiyatın gideceğini düşünüyoruz. Yukarıdaki hedefleri neler? Bakın şurada ilk hedef 29 civarında bir dirençle karşılaşacak. Daha önce yakın hedefler buralarda pek takılacağını sanmıyorum. Çünkü artık şuradaki bölümü kırdı. Yine bakın aylık burası da uzun süreden beri aylık mesela gümüş uzun süreden beri bulutun altında bakın şu bölümde bulutun altında hareket ediyor. Bulutun üzerine çıktı ve burada tekrar bulut desteğini aldı ve döndü. İşte burada biz aslında fiyatın şu bölgelere 35 yine bu bölgelere 41 ve tepeye kadar uzun vadede 50'ye kadar yolunun olacağını söyleyebilirim. Herhangi bir tekrar bir satış veya herhangi bir satış baskısı veya farklı bir haber gelip baskılamadığı sürece tekrar bulutun altına dönmediği sürece fiyat hep yukarı doğru trend devam edecek. 50 dolara kadar yolunun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
aylıkta yani çok uzun vadede artık bir al sinyalimiz var arkadaşlar. Ve bulutun üzerindeyiz. Yani bu rally demek. Haftalıkta bakalım. Haftalıkta da bulutun üzerine çıktık. Aşağı doğru gelen bakın trend line çizgisinin üzerine çıktı. Bir hafta kapanış yaptı. İkinci hafta kapanış yapabilir. Ve şöyle bir onaya da gelebilir. Onaya geldikten sonra yoluna devam edecek. Şöyle. Bu bölgelerde bazı satıcılarla karşılaşması normaldir. Ama uzun vadede ya da orta vadede artık daha yukarılara geleceğini 29-30 dolarlara doğru bir hareket geleceğini düşünüyoruz. Bizim görüşümüz bu şekilde. Yine bakın burada ben daha önceki videolarda belirtmiştim. Dedim ki eğer burada bir satış gelirse şöyle mumların tam dibinden bir ala dönerse çok güzel, çok hızlı bir hareket gelebilir demiştim. Burada sata döndü. Burada tekrar ala döndüğünü görüyoruz. Bu da çok güzel bir fiyat hareketinin pozitif yönde devam edeceğini sinyali olabilir. Zaten burada bakın bir tobo var. Dikkat ederseniz burası bir omuz, burası bir baş, burası da bir omuz olursa bakın şöyle bir tobo şeklini almış. Grafikteki bakın MACD indikatörü bir tobo şeklini aldığını görüyoruz. Yani yola devam diyor grafik bize. Ve burası kırıldığı için daha yukarıları rahat bir şekilde gidebileceğini düşünüyoruz. Gümüş için hedef yukarı yönlü devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yaşanmayacak ve bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. İlk desteklerimiz bu trendline desteği eğer dediğim gibi sert bir satıcı ile karşılaşırsa burası yine bizim için bir destek görevi görecek. Ama buraya kadar düşüreceklerini sanmıyorum. Buradan sonra şu bölgeden alıp tekrar yukarı taşıyacaklarını düşünüyorum. Her şey tabii ki piyasada mümkün, arz talep meselesi. Yani bu fiyat paranın gücü nereye götüreceğini o karar veriyor. O yüzden biz sadece destek ve dirençleri belirliyoruz. Trende girdi mi, dirençler kırıldı mı daha yukarı gider. Destekler kırıldı mı daha aşağı gideceğini tahmin ediyoruz ve ona göre ticaret yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar buradaki hareket yukarı kırdı ve yoluna devam ediyor. Al sinyalleriyle birlikte yola devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yatırımcısını artık ne yapacak? Yüzünün güleceğini düşünüyoruz. Burası 30 dolar. En tepesi 50 dolar. Yüzde bakın şurada da kaç yüzdelik olarak baktığımızda %99'luk ortalama bir getirisi sağlayacağını söyleyebiliriz. Şimdi bir de TL olarak bakalım. Evet, şöyle haftalık da bakacağız. Evet, TL olarak bakın şu bölgeyi çizmiştik. Bu bölgenin altına az bir şey sarktı ve tekrar bir iğne olarak kaldı orada ve tekrar buradan yukarı doğru hareket etti. Yani şurada desteğe gelebileceğini daha önceki videolarda belirtmiştim. Destekten yukarı alanlar bakın %22 kârdalar ve 18 hedefimizin olduğunu söylemiştim. Toplamda %40 kar edeceklerini söyleyebiliriz. Yine buradan tabi almak bir düzeltmeyi beklemek daha güzel olacak ama yine buradan hemen alırlarsa belki %15 kar getirisi. Ama tabii ki böyle bir alımı biz doğru bulmuyoruz. Daha çok desteklerden ve geri çekilmelerden alım beklemeyi daha uygun buluyoruz. O yüzden şimdi ne yapılabilir? TL bazlı aslında çok kararsız bir durum. Yani buradan alınabilir. Çok uzun vade tutacaksan her yerden alınabilir. Zaten pozitif olduğu için 18 doğru ama bir destek olarak yakın destek şu an yani şöyle yapılsa mesela bir Fibo çekilse yani orta kısmı bu bölgeye geliyor. Belki 14'lere sarkarsa uygun alım yeri olarak düşünebilirsiniz. Ama şu an TL için bir şey diyemeyeceğiz. Uzun vade olanlar ama her yerden aldıklarında mutlaka kar edeceklerini söyleyebiliriz. Şu bölgeye artık bir de böyle çizersek yani 13-14 civarları böyle aşağı doğru sarkmalar olursa belki değerlendirilebilir. Bu şekilde bir hareket gelirse. Yani zor ama imkansız değil. Çünkü burada da böyle bir ani bir düşüş gelmişti. %16'lık ortalama bir düşüş gelmişti. Evet, bunun hedefleri 18 bizim en yakın hedefimiz. Daha sonra tabii ki daha yukarıda hedefler de var. İşte 28, 24 de var mesela, 39 da var. Tabii gelir mi gelmez mi bunu bilemeyiz. O
sonraki hesaplayacağız bunu. Sonraki hedeflerini sonra hesaplayacağız. Önce 18'i bekleyeceğiz. 18'e geldiğinde ondan sonra bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. TL olarak gram altına şöyle bir bakalım. Gram altın bakın arkadaşlar. Buradan ben mesela onsun %40 ortalama bir yükseleceğini düşünürsek, bakın şöyle bir hedef belirlersek %25, biz burada TL olarak gram altının da en az %30 yükseleceğini söyleyebiliriz. Şöyle %30-35 civarı yükseleceğini düşünebilirsiniz. O zaman 1666, yani 1500'lü civar, 1500'e net bir şekilde gelir. Evet, ortalama 1500'e gelir ve buraya da geçeceğini düşünüyorum. Benim için 2000'ler normal, yani bu 2000'li seviyeler altın için, gram altın için normal, ihtimal dahilinde. Bunun nedeni altının dolara karşı değer kazanıyor olması, TL'nin de dolara karşı değer kaybediyor olması. Yani altın hem dolara karşı yukarı gidecek hem de TL'ye karşı bir kat daha yukarı gidecek. Yani 2 kat çıkacak. O yüzden hedeflerimiz bu şekilde %50 daha fazla yükselmesini düşünüyoruz. İleride olabilme ihtimali var. Ama birebir aynı hesaplamak gerekirse, böyle birebir aynı hesaplamak gerekirse, eğer altın dolara karşı %25 yükselecekse, o zaman gram altın da %25 TL'ye karşı yükseldiğinde, şöyle %25 TL'ye karşı yükseldiğinde net bir şekilde 1555 ortalama bir fiyat, yani 1500'lü civarlar geleceğini söyleyebiliriz. Eğer öyle bir yükseliş olursa hedefler de bu şekilde oluyor. Ama gümüşün daha çok çıkacağını düşünüyoruz ve gümüş bizim için daha ideal konumda. Bunun nedeni gümüşün altına karşı, bakın, değer kazanıyor olması. Yani gümüş daha fazla değerlenecek altına karşı. Çünkü bakın, altın burada gümüşe karşı değer kaybettiğini görüyorsunuz. Buradan daha önce bu grafiği göstermiştim. Burada bakın reddini yedi ve hızlı bir şekilde düşmeye başladı. İlk geleceği noktalar işte 74, sonra 64 seviyelere ve daha sonra daha aşağı seviyeye de belki gelebilme ihtimali var. Onu o zaman geldiğinde, yani şu destek kırıldığında tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani burada mesela %5, daha aşağıda %20, demek ki gümüş altına göre %20 daha fazla kazandırma ihtimali var arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Haftalıkta şöyle baktığınızda evet, net bir şekilde görülüyor ki şuradaki bölmelerden şöyle yapalım. Şuradaki desteklere doğru bir hareket gelebilir. Net bir şekilde aşağı düştüğünü görüyoruz. Peki ABD 10 yıllık tahvilleri ne yaptı? Bakın, buradaki tahviller belirttiğimiz bölgenin altına doğru ufak ufak salınım gerçekleşiyor. Ve buradaki yükseliş artık kırıldığını görüyoruz. Hala gücünü böyle tam anlamıyla kaybetmiş diyemeyiz. Şöyle içim okuya bakalım. Günlükte, bakın, günlükte bulutun altına inmesi bizim için, altın ve gümüş tutanlar için çok güzel. Ama haftalıkta, bakın, haftalıkta hala bulut desteğinden güç alma ihtimali var. Yani şu bölgeye geldiğinde altın ve gümüşte böyle küçük bir kar satışı mümkündür arkadaşlar. Orada bakalım bu bulutun altına inecek mi? Eğer ciddi anlamda şöyle buradan desteği alır ve bu sefer bulutun altına inerse altın ve gümüşte hızlanmalar olacak. Yani yukarı doğru pozitif yansıyacak bu. Daha fazla yükselmeler olacak ve o daha fazla değerlenecek. Günlükte de bakın, artık şu önemli bölge vardı. Bunu kaldırabilirim. Şöyle destek yaptıkları, burayı hiç bırakmıyorlardı. Çok sıkı bir şekilde savunuyorlardı. Bakın, burada bir kez daha savundular. Sonra ard arda satışlar yığılınca dayanamadılar. Cuma günü böyle bir alım geldi ama bu alım onları kurtarmayacak. Çünkü artık bir kere burası yani gücünü yitirdi. Çok defa burası kullanıldı ve bu sefer daha aşağıdan tutmaya çalışıyorlar ama nafile olacağını düşünüyoruz. Ve bu şekilde
aşağı yukarı da zikzaklar halinde de isterseler getirirler. Ama yön burada aşağı doğru dönmüş durumda. Yani şöyle yaparsanız böyle aşağı doğru bir hareket var arkadaşlar. Bu da ters flamaya benziyor. Ters flama şöyle ne yapar? Böyle gider. Böyle burada zikzaklar yapar. Daha sonra burası kırılır ve tekrar bir aşağı daha. İşte o bize daha güzel bir altın ve gümüşte kar sağlamamızı kar sağlayacak diyelim. Şimdi bir de MACD'ye bakalım. MACD aşağı bakın mumların altına inmiş. Zaten burada haftalardır burada ala dönmeye çalışıyordu ama fake atıp tekrar aşağı sat geldi. Evet, asıl sat gelmesini beklediğimiz yer burası. Eğer aylıkta 10 yıllık tahviller sat gelirse işte o zaman altın ve gümüşte beklediğimiz hedeflere adım adım gitmemiz mümkündür arkadaşlar. Bu şekilde altın ve gümüş yatırımcısının artık yüzü gülmeye başlayabilir. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.